Bir ışığın içinden geçiyorsun. Gözlerini açtığında kendini görkemli bir taht salonunda buluyorsun. Karşında ihtişamıyla bütün dünyayı titreten bir hükümdar. Sultan Süleyman var. Muhafızlar kılıç çekiyor. Seni çember içine alıyor. Bu da kim diye bağırışıyorlar. Ellerini kaldırarak durun. Ben düşman değilim diye bağırıyorsun. Tam o sırada Sultan Süleyman ayağa kalkıyor ve kimse dokunmasın diyerek bağırıyor. Ama askerlerden biri öfkesine yenik düşerek emri aldırmadan kılıcını kaldırıyor ve sana doğru koşuyor. Sen ise yanındaki tabancayı çıkartıp muhafızı vuruyorsun. Tetiği çektiğinde salon yankılanıyor ve asker yere düşüyor. Bir anda sessizlik. Onlar için böyle bir silah görülmemiş bir mucize. Süleyman ayağa kalktı. Sen tabancanı indirdin. Kimsin dedi Süleyman sana. Zamanın ötesinden diyerek cevap verdin. Paşalar bağırmaya başladı. Ama Sultan Süleyman hepsini tek sözle susturdu ve bu genç benim misafirimdir dedi. Padişahın konuğu olarak sarayın koridorlarından yürütüldün. Altın işlemeli kapılar açıldı. İçeride süslü, geniş bir oda hazırdı. İpek örtüler, kalın halılar, önünde sıcak yemekler vardı. O gece sarayda kimse uyumadı. Paşalar tartıştı. Süleyman son sözünü söyledi. Sabredeceğiz ve bize ne getirdiğini göreceğiz. O sırada sen pencerenin başında gökyüzünü izliyordun. Artık dizilerde izlediğin Osmanlı sarayında padişahın misafiriydin. Sabah olduğunda odanın kapısı açıldı. İki muhafız içeri girdi ve padişah seni görmek istiyor dediler. Sarayın avlusuna götürüldün. Yüksek duvarların arasında onlarca muhafız dizilmişti. Süleyman taş merdivenin üstünde tahtından seni izliyordu. Paşalar yanında, herkes merak içindeydi. Süleyman başıyla silahını göstermen için işaret etti. Hedef olarak avlunun öte yanına koca bir kalkan bırakıldı. Sen tabancanı çıkardın, tetiğe bastın. Tek atışta kalkan delindi. Askerler geri çekildi. Bazıları korkudan yere çömeldi, bazıları gözlerini ovuşturdu. Paşaların yüzünde hem korku hem de hayranlık vardı. Süleyman şaşkınlığını gizleyemedi ve herkese eğitmen için emir verdi. Artık görevin belliydi. Muhafızlara bu yeni silahı gösterecektin. Günlerce avluda kaldın. Askerler sırayla tabancayı eline aldı. Nasıl tutacaklarını, nasıl nişan alacaklarını, nasıl tetiğe basacaklarını öğrettin. İlk atışlarda elleri titreyip kulakları çınlasa da devam ettiler ve cesaretleri arttı. Kısa sürede kalkanlar paramparça oldu, her atış daha isabetli hale geldi. Süleyman her eğitimi dikkatle izliyordu. Gözlerini kısmış, sessizce takip ediyordu. Ama paşalar hala şüpheli bir şekilde seni izliyorlardı. O gece tekrar odana götürüldün ve yatağına uzandın. Aslında tabanca sadece başlangıçtı ve zaman makinesinden getirmediğin şeyler vardı. Tanklar, dronlar, arabalar ve el bombaları. Ama zamanı gelene kadar bunlardan kimseye bahsetmedin. Günlerdir tabanca eğitimi sürüyordu. Askerler artık kalkan delmeyi, hedef vurmayı öğrenmişti. Ama senin çantanda kimseye göstermediğin bir şey vardı. Avluda Sultan Süleyman ve paşaların seni izleyip askerlerin kenarlarda dizildiği sırada yere küçük yuvarlak bir nesne bıraktın. El bombası dedin. Pimi çektin, ileriye fırlattın. Birkaç saniye sonra avlu sarsıldı. Toprak havaya kalktı, taş parçaları etrafa saçıldı. Paşaların yüzü kireç gibi oldu. Bazı muhafızlar kulaklarını kapattı, diğerleri ise korkudan geriye kaçtı. O sırada Süleyman ayağa kalktı. Gözlerini kısmış patlama alanına bakıyordu. "Bu güç de nedir böyle?" diye sordu. Cevap vermedin. Sadece çantandaki diğer bombaları gösterdin. Her biri farklı büyüklükteydi. Paşalar yutkundu, kimse konuşmadı. Ertesi gün sıra askerlerin eğitimine geldi. Pimi çekmeyi, güvenli mesafeyi anlattın. Başta her şey yolunda ilerlerken bir asker bombanın pimini çekti ama korkudan elinde fazla tuttu. Bırakması için bağırsan da geç kaldın. Paşalar bu olayı fırsat bilerek ayağa kalktı ve "Görüyorsunuz, bu genç bize uğursuzluk getirdi." dediler. Sen yaralılara koştun. Modern bilginle basit ilk yardım uyguladın. O an askerler sana başka bir gözle bakmaya başladı. Sadece silah değil, şifa da getiriyordun. Sultan Süleyman olan biteni sessizce izliyordu. Ardından soğukkanlı bir şekilde konuştu. "Eğitim devam edecek. Hata yapan bedelini bu şekilde öder." dedi. Haftalar geçti. Artık askerler tabanca ve bomba kullanabiliyordu. Bir sabah herkese özel bir geniş alana topladın. Sultan Süleyman, paşalar ve askerler seni izliyordu. Sen çantandan küçük bir kumanda ve drone çıkardın. Kumandayla kontrol ederek drone'u gökyüzüne uçurdun. Kanat gibi pervaneler dönüyor, havada süzülüyordu. Bazı askerler korkudan kaçacak yer aradı. Sultan Süleyman ise bağırarak "Derhal herkes bu videoya like atıp abone olsun." dedi. Drone gökyüzünde uçarken kamerasıyla aşağıya baktı. Senin elindeki ekrandan bütün avluyu görebiliyordunuz. Paşalar şaşkın bir şekilde "Artık hiçbir düşman saklanamaz." dediler. Bir hafta sonra sıra tanklara geldi. Sarayın dışında geniş bir ovada toplanıldı. Savaş tankları örtüler altında gizlenmişti. Senin işaretinle askerler örtüleri kaldırdı. Tankların çalışmasıyla toprak titredi. Atlar korktu, askerler geri çekildi. Tanklar ağır adımlarla ilerleyerek namlularını göğe kaldırdı. Tanklardan biri uzaktaki taş kuleye bir atış yaptı ve kule paramparça oldu. Askerler korkudan çığlık atıp tekbir getirdi. Eğitimler hızla devam ediyordu. Tanklar ovada gürültüyle ilerliyor, dronlar gökyüzünde gözetim yapıyordu. El bombaları kasalara dizilmiş, askerler sırayla kullanmayı öğreniyordu. Ama o gün farklı şeyler daha getirdin. Üzerleri branda ile örtülmüş büyük araçlar alana çıkarıldı.
ve paşaların işaretiyle örtüler açıldı. 4x4 arazi arabaları ve lüks arazi araçları. Direksiyona oturdun. Bir anda hızlandın. Araç çamurun içinden sarsılmadan geçti ve herkes şaşırdı. Ardından bir başka asker direksiyona geçti. Önce korkarak gaza bastı ama kısa sürede aracın gücünü hissetti. Tekerlekler kayalık zeminde bile takılmadı. Sultan Süleyman sevinçle izliyordu. Tanklardan farklı olarak bu araçların daha çevik olduğunu hemen fark etmişti. Ama her yenilikte olduğu gibi tehlikeler de vardı. Bir tank dönüş yaparken kontrolünü kaybetti ve çadırların üzerine devrildi. O sırada bir arazi aracı da hızını alamadı. Ahşap bir barakaya çarptı. Bazı askerler korktu ve kaçmaya çalıştı. Seni sevmeyen bazı paşalar hemen bu olayı fırsat bildi. Bize bela getirmiş diyerek isyan ettiler. Ama Sultan Süleyman ayağa kalktı ve seslendi. Kim korkarsa aramızda kalmasın. Bu gücü kullanacak olan korkusuz olandır dedi. O gün onlarca disiplinsiz ve korkak asker eğitimden çıkarıldı. Geriye hırslı ve cesur askerler kaldı. Ve artık Osmanlı'nın elinde sadece kılıç, ok ve top değil, tabancalar, bombalar, dronlar, tanklar ve çelikten 4x4 arabalar vardı. Kazaların ardından eğitimler daha sıkı kurallarla devam etti. Tankların başına özel birimler getirildi. Arazi araçları ise yeni kurulan özel ekibe verildi. Süleyman otağından harita inceliyordu. Anadolu'nun yolları, kaleleri ve dağ geçitleri tek tek işaretlenmişti. Yanında sen ve en güvendiği paşaları vardı. Sen parmağınla haritayı gösterdin. Bu araçlarla ordumuz haftalarca sürecek yolu 3 günde geçer, tanklar ön safta ilerler. Arazi araçları arkadan mühimmat taşır. Dronlar ise gökyüzünde etrafı gözetler ve bu planla kimse karşımızda duramaz dedin. Paşalar birbirine baktı. Bazıları hala şüpheliydi ama çoğu bu planın ne kadar büyük olduğunun farkına varmaya başlamıştı. O gün Osmanlı tarihinde ilk kez top arabaları yerine çelik araçlardan oluşan bir kervan hazırlandı. Mühimmat, yiyecek ve ilaç. Hepsi arazi araçlarının kasasına yüklendi. Askerler gece gündüz çalıştı. Kimisi drone uçuşlarını tekrar denedi, kimisi tankların top atışını ayarladı. Ama asıl dikkat çeken şey askerlerin cesaretiydi. Başlarda korkanlar artık sıraya girmiş, o dev araçlara binmek için yarışır olmuştu. Sultan Süleyman o an ayağa kalktı ve gür sesiyle "Artık hazırız. Bu topraklarda kimseye boyun eğmeyeceğiz" diyerek bağırdı. Beklenen savaş günü geldi. Güneş henüz doğmamıştı. Kara bulutların altından dev Osmanlı ordusu ilerliyordu. Önde Mehter'in gür sesi, arkasında tankların homurtusu. Gökyüzünde dronlar vızıldıyor, toprağın üzerinde çelik izler bırakılıyordu. Düşmanın kalbi olan o devasa kalede surların üstünde yüzlerce muhafız bekliyordu. Düşman kumandanı hala eski çağın gücüne güveniyor, kılıç ve okula zafer kazanacağını sanıyordu. Süleyman otağının önüne çıkarak eliyle işaret etti. Bir anda tankların namluları göğe çevrildi ve ateş başladı. İlk top mermisi surlara çarptığında taşlar göğe savruldu. Düşman askerleri paniğe kapıldı, bazıları korkuyla kaçmaya başladı. Tankların ardından arazi araçları ilerledi. Arazi araçları çamurlu hendekleri aşarak surların önüne kadar dayandı. İçlerinden fırlayan askerler el bombalarıyla barikatları parçaladı. Dronlar gökyüzünde sessizce süzülüyordu. Bir anda düşmanın gizli toplandığı alanı işaret ettiler. Birkaç saniye sonra o nokta ateş altında kaldı. Düşman çığlıklar içinde dağıldı. Kaleye hücum başladı. Birlikler içeriye yayıldı. Araçlar dar sokaklara girdi, askerler tek tek mevzileri temizledi. Düşman okları artık işe yaramıyordu. Çünkü silahlar ve tanklar ölüm yağdırıyordu. Kısa sürede surların üstü ele geçirildi. Düşman bayrakları birer birer indirildi. Osmanlı sancağı dalgalanmaya başladı. Kalenin içinde taş üstüne taş kalmamış, barikatlar duman olmuştu. Komutan teslim olmaya mecbur kaldı. Zincirlenmiş şekilde Süleyman'ın huzuruna getirildi. Süleyman zaferin coşkusunu yaşamıyor, yüzünde soğuk bir ciddiyet taşıyordu. Yanında durup sessizce sana döndü. Bu savaş sadece bir başlangıç. Silah ve araçlarla zafer kazanılır. Ama asıl mesele bu düzeni korumaktır dedi. Saraydaki itibarın gün geçtikçe artıyordu. Sadece padişah değil, yeniçeriler ve halk da sana hayranlıkla bakıyordu. Ama en önemlisi Devlet-i Aliye artık seni resmi bir rütbeyle onurlandırdı. Divan-ı Humayun'dan alınan kararla sana Ser Askeri Humayun, yani en üst düzey askeri görev verildi. Bu sadece savaş meydanında değil, devlet yönetiminde de söz hakkı demekti. Sarayda dolaşırken herkes sana yol açıyor, kimi elini öpmek için koşuyordu. Yeniçeriler senin verdiğin talimatları padişahın emri gibi yerine getiriyordu. Artık sadece bir misafir değil, Osmanlı Devleti'nin en güçlü rütbeli ismi olmuştun. Fakat bu yükseliş bazı paşaları ve sadrazamı rahatsız etti. Kendi aralarında fısıldaşmaya başladılar. Devletin temeli sarsılıyor. Yarın tahtı bile Süleyman'ın elinden alırsa ne olacak? O gece Topkapı'nın loş koridorlarında ihanetin ilk adımları atıldı. Paşalar gizli bir ittifak kurdu. Her biri kendi adamlarını topladı, silahlar gizlice saraya sokuldu. Plan açıktı. Gece baskınıyla seni öldürmek. Gece yarısı Topkapı'nın ağır kapıları sessizce açıldı. Bazılarının ellerinde kılıçlar, bazılarında senin getirdiğin tabancalar vardı. Onlar için bu gece ya zafer ya ölüm gecesiydi. Sen ise odanda yalnız değilsin.
Yanında getirdiğin modern ekipmanlar vardı. Gece görüşü, tabanca ve en önemlisi çelik yelek. Paşaların hain adamları kapıyı kırıp içeri daldığında ilk kurşun sıkıldı. Göğsünden vuruldun ama yere düşmedin. Adamlar şok içindeydi. Bu nasıl olur? Göğsünden vuruldu ama hala ayakta. Yeniçeriler sesleri duydu ve hemen sana yardıma geldiler. Saray koridorları bir anda savaş alanına dönüştü. Paşaların yüzündeki korku görülmeye değerdi. Onlara göre artık sen ölümsüzdün. Çelik yeleğin sırrını bilmedikleri için bunu ilahi bir koruma sandılar. Fakat asıl mesele henüz başlamıştı. Bu ihanet girişimi devlet halinin içinde kimin gerçekten padişaha sadık, kimin iktidar için her şeyi yapabileceğini ortaya çıkaracaktı. Sen ise şöyle seslendi. Abone olun ve bu serinin devam etmesini istiyorsanız yorumlarda yaratıcı fikirlerinizi bekliyorum.